Değerli izleyicilerimiz, Belçika'da ırkçılık hortlamış vaziyette, aşırı sağcılık aşırı bir derecede artmış vaziyette. Özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde son 1,5 yılda ciddi oranda arttığı kamunun, devletin hazırlamış olduğu raporla ortaya çıktı. Belçika'da aşırı sağcı ideolojinin ve hareketlerinin zemin kazandığı ve giderek alarm verici seviyede ciddi tehdide dönüştüğü belirtildi. Belçika'da tehdit analizi yapan devlet kurumu OCAD'ın raporundaki bilgiler ülkede Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinde yayınlandı. Raporda ülkede aşırı sağ ideolojinin çok ciddi yükselişte olduğu, giderek zemin kazandığı ve özellikle internetin aşırıcı fikirlerin yayılmasında önemli rol oynadığı belirtildi. İnternetin bu tür aşırı sağ ideolojilerin buluşma noktası haline geldiği vurgulanan raporda fanatik ırkçılık ve komplo teorilerinin yayılması için özellikle alaycı şakaları içeren videolar ve resimlerin yaygın kullanıldığına dikkat çekildi. Raporda aşırı sağcıların diğer tehlikeli ağlara göre internette daha görünür olduğu, bunun da gençlerin aşırı sağ propagandaya daha kolay maruz kalmasına yol açtığı vurgulandı. Belçika'daki aşırı sağcı tehdidin Jürgen Konings isimli askerin birliğindeki ağır silahları çalarak ortadan kaybolmasından sonra iyice görünür olduğu kaydedildi. Terör saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle ortadan kaybolan aşırı sağcı asker bir ay süren aramaların ardından ölü bulunmuş. Bunun ardından bu askere destek veren sosyal medya paylaşımlarının da artış gösterdiği belirtildi. Terör örgütü DAEŞ'ın savunduğu ideolojilerin de Belçika'da hala yer bulduğu, ancak DAEŞ gibi örgütlerin kontrol ettiği terör hücrelerinin ve yabancı terör savaşçılarının artık ana endişe kaynağı olmadığı aktarılan raporda bunun yerine radikalleşen ve yalnız hareket eden kişilerin endişe yarattığı kaydedildi. Evet değerli izleyicilerimiz, Avrupa ülkelerinde maalesef ırkçılık, aşırı sağcılık hortlamış vaziyette. Raporda da ifade edildiği gibi internette maalesef bunlar kümeleniyorlar. Bu bölücü teröristler maalesef gençlerin beyinlerini yıkamaya devam ediyorlar. O nedenle çocukları olanlara buradan tavsiyem şu: aman çocuklarınıza dikkat edin. Bu ırkçılardan, bu aşırıcılardan çocuklarınızı mümkün olduğu kadar uzak tutun. Özellikle cep telefonlarını eğer mümkünse değerli izleyicilerim ara ara kontrol edin. Gençleri arasında, çocuklar arasında onlara oyunlarla, bazı programlarla bu eşkıyalar, teröristler ulaşabiliyor. Aman dikkat edin. Belçika'daki bu olay Avrupa'nın tamamı için geçerli. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklara özellikle dikkat edelim derim. Görüyorsunuz, devlet açık olarak anlatıyor. Bu aşırı sağcıların, teröristlerin yükselişe geçtiğini ifade ediyor. Bu da bize gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda, aylarda belki de daha da artış olacak. Aman internete dikkat diyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsveç'te çok radikal bir karar alındı. Bundan sonra polis vatandaşın cep telefonuna el koyup kullanmış olduğu WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger gibi programları kontrol edebilecek. İsveç hükümeti büyük şehirlerdeki çete bağlantılı şiddet artışını sınırlamak amacıyla polise cep telefonlarından verilere erişmesi için daha fazla yetki vermeyi planladığını açıkladı. Önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler öncesinde suç gündemin üst sıralarında yer alırken polisten alınan bilgilere göre bu yıl 25 kişi hayatını kaybederken 180 silahlı saldırı olayı yaşandı. Hükümet Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi uygulamalardan yapılan konuşmalar da dahil olmak üzere polise mobil iletişim verilerine erişmek için daha fazla yetki vermek istediğini açıkladı. İsveç İçişleri Bakanı yapmış olduğu basın toplantısında toplumun suç şebekelerine yönelik saldırısı, daha fazla polis, daha sert cezalar ve polise çete suçlarıyla mücadelede daha fazla araç verilerek devam etmeli ve devam edecek dedi. Komisyon, veri depolama yasasının en geç 2023 yılına kadar nasıl değiştirileceği konusunda hükümete rapor sunacak. Değerli izleyicilerimiz, devletler suç örgütleriyle, suçlularla mücadele etmek için şu anda teknolojinin bütün imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Özellikle cep telefonlarındaki WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram gibi programların
bazı suç örgütleri tarafından daha yoğun olarak kullanıldığını tespit eden polis bununla ilgili olarak hükümetten yetki istedi değerli izleyicilerimiz İsveç'te. İsveç hükümeti de suçlularla mücadele edebilmek için buna onay verdi. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yasa tasarısı meclise gelecek ve oylanacak. Değerli izleyicilerimiz, aslında bizler hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu telefonlar insanların aynı zamanda bir organı haline geldi. İkinci beyni oldu. Bana göre bu telefon insanların ikinci beyni. Çünkü düşündüklerimizi yazıyoruz. Gördüklerimizin fotoğrafını çekiyoruz, videolarını yapıyoruz. Bunun yanı sıra insanlarla, kimlerle konuşuyorsak da çevremizde o insanlardan oluşuyor demektir. O nedenle istihbarat örgütleri bu cep telefonlarındaki programları, yazışmaları, fotoğrafları, videoları çok yakından takip ediyor. İsveç'teki bu konu değerli izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde tekrardan gündeme gelecek ve şu olacak. Polis birinde ilgili bir şüphe varsa hemen cep telefonuna el koyacak ve cep telefonundaki verileri depolayacak, polisin kendi bilgisayarına aktaracak, orada yedekleyip sonra tek tek hepsini kontrol edecek. Nereye gitmiş? Lokasyon açık, cep telefonlarında görecekler. Kimlerle konuşmuş? Arayanlarda kayıtlı. WhatsApp'ı açacak. Kimlerle ne yazışmış? Hangi fotoğrafı, hangi videoyu göndermiş? Bunların hepsi tek tek ortaya çıkacak. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz artık şunu söylememiz mümkün. Hiç kimsenin yeryüzünde cep telefonu kullanan hiç kimsenin bir mahremiyeti söz konusu değil. Artık bütün bilgilerimize birileri tarafından ulaşılıyor. İşte İsveç bunu legalleştiriyor, yasaya oturtuyor. Bundan sonra en ufak bir suç veya da suçlu ile ilgili bir şey olduğunda polis cep telefonunu ver diyecek, alacak, cep telefonundaki verileri depolayacak, inceleyecek. Bu aslında Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa içerisinde bütün devletlere de yol açan bir uygulama. Benzer uygulamalar başka devletler tarafından da gerçekleştirilecek. Mahkeme kararı olmadan değerli izleyicilerimiz bu İsveç'te oluyor. Mahkeme karar aldıysa zaten sizin cep telefonunuza el konulabiliyor. Bunda bir problem yok. Mahkeme kararı var. Ama çıkartılacak olan bu yasa mahkeme kararı olmadan polise böyle bir yetki veriyor. Polis isterse ver cep telefonunu diyebilecek. İşte bu yasa çok çok önemli bir yasa değerli izleyicilerimiz. İsveç'te suçla mücadelede devrim niteliği taşıyor bana göre. Değerli izleyicilerimiz, İsveç'te evlilik kurumu, aile kurumu kavramı maalesef her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Boşanmalar artıyor. Birlikte yaşamalar zaten olağan bir şekilde devam ederken evli olanların da çok ciddi anlamda büyük bir oranda boşandığı yönünde istatistikler açıklandı. Son 3 yılda boşanma sayısı artarken giderek daha az insanın da evlendiği bilgisi verildi. İsveç Radyosu Ekot'un haberine göre boşanmaların artması ve yeni evlilik oranlarının düşmesi özel bir boşanma endüstrisini de ortaya çıkardı. Bakalım neymiş? İsveç'te son yıllarda boşanma planlayıcısı olarak hizmet veren şirketlerin sayısı artarken aynı şekilde gelirleri de arttı. Boşanma olaylarına bakan Edinburgh adlı şirketin CEO'su yapmış olduğu açıklamada her geçen gün işlerimiz artıyor. Bize başvuranların çoğu problemsiz boşanma isteyen kişiler diyor. Evet, boşanma planlayıcısı diye bir iş dalı ben hayatımda ilk kez duydum. Gidiyorsun muhtemelen şöyle. İşte diyorsun ki ben boşanmak istiyorum. Tamam diyorlar. Müşteri geldi. Senin canın sıkkın olabilir. Sen hiç bu işlerle falan ilgilenme. Biz senin her şeyini planlarız. Peki neyi planlıyorlar? Şunu planlıyorlar. Ev mi var, araba mı var ya da ortak olan ne var? Biz bunların hepsini hallederiz. Avukat mı lazım sana? Sana avukat da tutarız. İşte bunun karşılığında 30.000 kron, atıyorum bu rakamları, şu kadar danışmanlık ücretini vereceksin ve biz senin sorunsuz bir şekilde boşanmanı sağlayacağız diyor. Ana çerçeve bu. Şimdi değerli izleyicilerimiz, toplumların en büyük sıkıntılarından bir tanesi aile kavramının maalesef olmaması. Özellikle Batı toplumlarında ailenin
artık yok olmaya yüz tuttuğunu gözlemleyebiliyoruz. İskandinav ülkelerinde özellikle ciddi anlamda ailelerin kurulmadığını, birlikte yaşamaların daha çok arttığını gözlemleyebiliyoruz. İşte bu da yeni bir teknolojiyi, daha doğrusu yeni bir işi ortaya çıkarmış vaziyette. Çok enteresan geldi bana. O nedenle sizinle bu haberi paylaşmak istedim. Boşanma planlayıcısı. Yani bu da aslında evlilikleri sona ermesini kolaylaştıran bir kurum olarak görüyorum. Kolay boşanma. Bakın görüyor musunuz? Yani insanların birilerine ekmek kapısı haline gelmiş. Enteresan.